Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Ramazan ayında yapacağımız nefis, lezzetli pide tarifini paylaşacağım. Şimdi dilerseniz bu tarifimize hemen geçelim. Herhangi bir kabın içerisine 2 su bardağı ılık su ilave edelim. Ve içerisine 10 gram ıslat maya ilave edip karıştırmaya başlayalım. Daha sonra içerisine 1 yemek kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı şeker ilave edip karıştıralım. Son olarak içerisine 3 su bardağı un ilave ediyorum. Tabii ki bunu kontrollü bir şekilde yapalım arkadaşlar. Fazla gelebilir, az gelebilir. Unun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. Oldukça cıvık bir hamur elde etmek istiyorum. Siz de ona göre hamurun kıvamını tutursanız çok iyi bir sonuç elde edersiniz. Yapmış olduğumuz hamurun üzerine bir streç film çekip yaklaşık 15 dakika mayalandırmaya bırakalım. Hamur mayalandı. Hamuru kapta boşaltmadan önce kenara alalım. Yüzeye mısır unu serpeceğim ben. Siz de isterseniz mısır unu, un ya da kepekli un da serpebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamur çok cıvık olduğu için bu unu serptik ve üzerine de tekrar mısır unu serpip hamurumu toparlamaya çalışacağım arkadaşlar. Hamuru beze yapalım. Ve ellerimizle yavaş yavaş açmaya başlayalım. Oklava veya merdane kullanmamıza gerek yoktur. Zaten yumuşak bir hamur olduğu için çok çabuk açılıyor. Yaklaşık kalınlığı bir parmak kalınlığı kadar olursa yeter. Çok ince olmamasına da dikkat edelim. Açmış olduğumuz hamuru yağlı kağıda tepsiye dizelim ve yaklaşık 10 dakika mayalandıralım. Şimdi üzeri için 1 tatlı kaşığı un, 2 yemek kaşığı su ve 1 tane de yumurta sarısı ilave edip güzel bir şekilde karıştıralım. Sosumuzu dinlendirmiş olduğumuz pidenin üzerine dökelim. Elimizle her tarafına güzel bir şekilde yayalım. Şimdi parmak uçlarıyla şekil verelim. Son olarak üzerine çörek otu ve beyaz susam serpelim. Arzuya bağlı. İsterseniz serpebilirsiniz, isterseniz serpmeyebilirsiniz. 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi oldukça güzel, oldukça lezzetli görünüyor arkadaşlar. Şimdi size alt yüzeyini de göstereyim. Bakın mısır unu serpince inanılmaz güzel bir sonuç elde ettim. Ve şimdi size içini de göstereyim. Yumuşacık. Puf puf oldu arkadaşlar. Bakın. Oldukça yumuşak oldu. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, o değerli yorumları bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın.